What's up? iPhone SE ikinci nesil. Bu videoda iPhone SE'den bahsedeceğim. Fiyatından, diğer telefonlarla farkından, ilk çıkan SE ile arasındaki farktan ve kutuyu kamera karşısında açacağım. Ben bunun içinde wireless olan, yani kablosuz olan kulaklık gelecek sanıyordum. Zaten ben Apple'ın kulaklıklarını sevmiyorum. Çok sert geliyor, kulağım acıtıyor. Ve iPhone'da artık kulaklık girişi olmadığı için, bu şekilde bir giriş olduğu için bundan aldım. Mecbur. Kendi kulaklığımı kullanabilmek için. Bunda her zamanki gibi kitapçık. Kitapçık? Aynen. Anlatıyor. Sonra sim kartını çıkarmak için iğne falan, yapıştırma. Şimdi telefonu açmadan önce birazcık telefondan bahsedeyim. iPhone SE ikinci nesil, iPhone'un çıkardığı en son telefon olsa bile bu herkes için bir telefon değil. Yani iPhone 11 ya da iPhone X, hani bu tarz son model çıkan telefonlardan varsa daha iyi bir telefon almak istiyorum deyip bu telefonu almayın. Çünkü bu daha iyi bir telefon değil. Zaten amacı da daha iyi bir telefon olması değil. En başından beri SE'nin amacı zaten bütün telefonların en iyisini çıkarmak değil. Bunlarda bütün özellikler yok. Ama en önemlileri var. Ve büyük değil. Boyutu biraz daha küçük. Yani SE ilk çıktığı zamanlarda ben iPhone 5S kullanıyordum ve 5 ile aynı boyutta olduğu için ben bunu almıştım. Ama özellikleri sanırım iPhone 6 ile aynıydı içi. Hızı, çipi falan işte. O yüzden ben buna geçiş yapmıştım. iPhone SE ikinci nesilde ise iPhone 11 ile aynı özelliklere sahip. Çoğunlukla, hepsi değil ama çip olsun, hani hızı tarzında işler. iPhone 11. Ve şekli, boyutu iPhone 8. Tabi iPhone 8'de birebir değil ama en çok ona benziyor. Mesela logo iPhone 8'de yukarıda, bu aşağıda. Onun gibi ufak tefek şeyler. Birazdan daha detaylı bir şekilde bakacağım aradaki farklara. Benim için iPhone SE çok önemli. Çünkü ben büyük bir telefon istemiyorum ve bütün özellikleri de istemiyorum. Bence iPhone gittikçe çok değişti. Ben sevmiyorum o kadar çok yenilik olmasını. Mesela yeni telefonda düğme yok. Düğme yok. Ondan sonra üstten, sağdan, soldan kaydırıyorsun. Aşağıdan kaydırmıyorsun. Aşağıdan kaydırınca aslında orta düğmeye 2 kere basarmış gibi oluyor. Çok değişik bir şey. Bunda düğme var. Tabii kilit tuşu da kenarında, ben yukarıda olmasına alışkınım. Bir de renk olarak da bu böyle benim hoşuma gidiyordu, böyle yapmaları. Şimdi hepsi komple bir yer. Çok fazla hoşuma gitmedi ama alışacağız artık, yapacak bir şey yok. Eğer telefonumda her şey olmasına gerek yok diyorsanız, yani 2 tane 3 tane lens olmasın, ne olacak? Belli fotoğraf çekiminde bazı özellikler olmasına gerek yok. Yüz tanımı olmasına gerek yok. Hızlı olsun, arama yapsın, güzel fotoğraf çeksin. En son iOS'u kaldırabilirsin. Bunu istiyorsanız o zaman bu telefon sizin için. Yani benim için. Hatta bazı YouTuber'lar buna işte anne baba telefonu falan diyorlar. En iyi iPhone bu olmasa da benim için çok büyük bir değişiklik oldu. Biraz fiyatından bahsedeyim çünkü bunun en büyük noktalarından biri fiyatın ucuzluğu. Önce Amerika'daki fiyatlarından bahsedeyim, ondan sonra Türkiye'ye geçeceğim. Bunun fiyatı Amerika'da $400. Bu da 2016'da çıktığı zamanlar $400'dı. Diğer iPhone fiyatlarına bakarsak mesela iPhone 11 Pro Max $1100. iPhone 11 Pro $1000. iPhone 11 $700. iPhone 8'in tam fiyatına bakamadım çünkü Apple Store'da artık iPhone 8 satılmıyor. Hem onun fiyatı çok önemli değil çünkü aynı boyutta olsa bile çok çok daha iyi bir telefon iPhone 8'den. Türkiye'deki fiyatlara bakınca tabii birazcık şok oldum. Sizin için belki şok edici fiyatlar değildir ama ben en son Türkiye'de telefon aldığımda iPhone 5'i almıştım ama o da ilk çıktığı zamanlar değildi. 2000 civarında falan almıştım ben onu. 2000 TL civarında. O yüzden çok fazla fiyatları bilmiyorum. Zaten yıllardır yeni telefon almıyorum. O zamanlar aldığımda Amerika'dan almıştım, Türkiye'ye getirmiştim ve vergi o kadar yüksek değildi. Şimdi bakalım Türkiye fiyatlarına. Bu telefon Türkiye'de 5300 lira. Almaya değer mi? Ben olsam almazdım. Şu an burada $400 benim için çok uygun bir fiyat. Ama orada
5.000 veremem. Bir telefon için 5.000 lira asla veremem. Tabi iPhone 11 Pro Max'te 12.000 lira ama dudak uçuklatmaya gerek yok. Şimdi Apple Store'dan telefonları biraz kıyaslayalım. Aradaki farkları, benzerlikleri görelim. iPhone 8, 11 ve SE ikinci nesli karşılaştıralım. Tabii ki iPhone 11 daha büyük. Ve iPhone SE tam olarak 8 ile aynı büyüklükte. Hepsinde 12 megapiksel kamerası var. Hepsinin arka kamerası 12 megapiksel. Ama tabii iPhone 11'de gece modu özelliği var. Ve işte geniş açı falan filan başka şeyler de var. SE ikinci nesil çıktığında en çok sevindiğim noktalardan biri düğmenin hala orada olması ve parmak iziyle telefonu açabilmemiz. Çünkü ben yüz tanıma özelliğini pek istemiyordum. O yüzden iPhone 8 gibi parmak izi var. Çipine baktığımızda iPhone 11 ile aynı çipe sahip. O yüzden iPhone 8'den daha iyi o konuda. Pil ömrü iPhone 8 ile aynı. Tabii iPhone 11'inki daha fazla. iPhone SE 8 gibi 1 metreye kadar suya dayanıklı. 30 dakikaya kadar. iPhone 11'de bu 2 metreye kadar gidiyor. Ki benim bugüne kadar suya dayanıklı bir telefonum olmamıştı. İlk defa oldu. O yüzden ilginç bir deneyim olacak. Kapasite çok önemli değil. Eski telefonlarda zaten çok fazla hafıza olmuyordu. Şimdi yeni telefonlarda daha da çok oluyor. O yüzden 256'lık var. SE'de iPhone'dan farklı olarak. Ama iPhone 11'de de aynı şekilde 256 var. Ben 128'lik olan aldım. Ben ilk telefon kullandığımda, iPhone kullandığımda iPhone 3'tü sanırım. Ve onun hafızası 16 GB'tı. Ya da 8 miydi acaba? iPhone SE birinci nesil aldığımda 64 GB altında o kadar çok mutlu oldum ki. Çünkü şarkılarım falan sığmıyordu. Fotoğrafları, videoları zaten bilgisayar atıyorum. O yüzden sorun değildi. Ama şimdi geçmişi düşününce ve şu an 256 GB'lık olduğunu da öğrenince tabii 512'lik de oluyor başka telefonlarda. Böyle her çıkan telefonu almayıp çok eskiden yeniye gelince gerçekten ne kadar çok değiştiğini fark edebiliyorsun. Liquid Retina HD ekranın ne olduğunu bilmiyorum. Oraya hiç bilmeyeceğim. Ekran çözünürlüğü olarak iPhone 11 daha iyi tabii ki. iPhone SE 8 ile aynı. Ekran olarak her şey zaten iPhone 8 ile aynı. Tek fark iPhone SE'de haptic touch var iPhone 11 gibi. Fiziksel olarak iPhone 8 ile aynı. Kamerası hepsinin 12 megapiksel olduğunu söylemiştik. Bu diyafram dediği olay lensin ışığı ne kadar aldığı. Azalınca mı daha çok ışık alıyordu, çoğalınca mı daha çok ışık alıyordu onu hatırlamıyorum. Ama daha çok ışık aldığında karanlık ortamlarda daha iyi fotoğraf çekiyor. iPhone SE'de gece modu yok. 11'de var. Görüntü stabilizasyonu var. O güzel. O çok güzel bir şey. İşte elini hani böyle saldığımızda bulanık çıkıyor ya onu azaltıyor birazcık. Tabii o da uzun zamandır var. iPhone 8'de bu fotoğraf efektleri yokmuş. Stüdyo ortamı gibi işte doğal sahne falan portre olayı vardı ya. Dediğim gibi içerik olarak iPhone 11'e biraz daha yakın. Ama tabii iPhone 11 kadar da muhteşem değil. Videoya gelince kalite olarak genel olarak 8 ile aynı. iPhone 11'de 60 frames per second var. Yani bir kere de daha fazla fotoğraf çekiyor aslında video çekerken. Onu nasıl anlatsam? iPhone SE'de 30. Yani iPhone 11'de görüntü 60'lık kullanırsan eğer daha net bir görüntü çıkıyor ortaya. Öyle değil. iPhone 11'de daha fazla şey var tabi. iPhone SE'de 8'den farklı olarak Quick Take Video diye bir özelliği var. iPhone 11'de de var bu. Bu da yanılmıyorsam fotoğraf çekerken bir anda video çekmeye karar veriyorsan sanırım basıyorsun, sağa kaydırıyorsun, direkt video çekmeye başlıyor. Yani fotoğraf çekme düğmesini kaydırıyorsun. İşte ekranı kaydırmak yerine. Belki artık çok fazla özellik var ya işte portre modu, oldu budur falan. O yüzden belki bunu kolaylaştırmış olabilirler. Çünkü eski telefonlarda çok kolay. Üstten direkt kaydırıp videoya geçiyor zaten. 1080p, 4K falan. Genel olarak aynı. Ön kamera önemli. iPhone SE ve 8'de 7 megapiksel ama iPhone 11'de 12 megapiksel. Çok daha güzel bir ön kamerası var. Derinlik, altı efekti falan yine aynı şekilde. Bunlar SE'de var. 11'de var ama 8'de yok. Tabii 11'de birazcık bir şeyler daha var. Çok detaya girmeyeceğim. SE'de Memoji yok mu? Onu ben unuttum komple. Hadi ya. Gerisi çok önemli değil. İşte güç ve pil bu şekilde. Ne kadar süre gidiyor falan. İlgileniyorsanız sensörler bu şekilde. Şimdi SE'lerin birinci nesille ikinci nesili karşılaştıralım. Bu benim için asıl önemli olan şey çünkü benim için değişen şeyler bunlar. Görünüşü çok daha güzeldi bence. Telefon büyüklüğünde ufak bir büyüme sadece. Artık cam tasarım. 12 megapiksel zaten arkası aynıydı. Touch ID. A9'dan A13 çipe geçiyor. Bu muhteşem bir değişiklik olacak benim için. Pil ömrünü göstermiyor ama zaten benimkinin pil ömrü normal değil.
Ben bir ara Apple Store'a gidip biraz kurcalattırmıştım. Hani iyi kötü ne var telefonda diye. Ve pilinin çok kötü olduğunu söylemişlerdi. Pil değiştirmem gerektiğini. O yüzden zaten berbat bir pil ömrüm vardı. Sürekli powerbank'le geziyordum. O yüzden herhangi bir yeni telefonun pili benim için muhteşem bir şey şu anda. Suya dayanıklılık var artık. Benim 64 değil pardon 128 GB'lık şu anda telefonum. Yeni aldığımda 128. Ekran çözünürlüğü biraz daha güzel. Kontrastı daha iyi. İşte haptic touch var. Bir tık daha iyi yani. Biraz daha büyük demiştim. İkinci neslin diyaframı daha küçük. Yani daha önce bahsettiğim gibi karanlıkta daha iyi çekiyor. Karanlıkta derken gece modu yok. Zifiri karanlıkta çekemezsin tabii ama az ışıklı ortamda daha iyi çeker fotoğrafı. Görüntü stabilizasyonu var. Portre modu falan filan. Onlar var. Önceden yoktu. 4K'da sadece 30 olduğunu bilmiyordum. Daha güzel videolar çekebiliyor yani sonuç olarak. Quick Take Video. Ön kamerada çok büyük bir fark var. Benim kullandığım ön kamera sadece 1.2 megapiksel iken ikinci nesilde 7 megapiksel. Bence bu muhteşem bir şey. Ön kameranın diyaframı da daha iyi. Otomatik HDR ne bilmiyorum. İşte aynı fotoğraf şeyleri ön kamerada da var. Pil olarak çok fazla bir bilgi yok. Sensörlerle ilgilenenler için bu şekilde. Ve şarj yeri ikisinde Lightning Connector. Yani çok eski telefonlara kıyasla daha hızlı bir şarj. Ama birinci nesilde kulaklık girişi vardı. İkinci nesilde yok. Ama tabii bu suya dayanıklı olması için olduğu için buradan al buradan ver. Ayrıca daha önce bahsettiğim gibi ikisi de siyah renkte olsa da biraz farklı. Apple logosu değişik. Bunun kilit tuşu yanda. Burada. Bunun kilit tuşu yukarıda. Bunun düğmesi biraz daha derin. Bunun çok değil. Şimdi hızlıca benim bunu tercih etmemin sebepleri. Küçük ekranı, komple ekran değil. Yani düğmesi var, parmak izi var. Kulaklık girişi olmasını tercih ederdim. Ama yapacak bir şey yok. Bazı yerden fedakarlık edeceğiz. Tek kamera olması sorun değil benim için. Geniş açı olmasının çok da önemli bir şey değil. Ben bu telefonu kullanırken bu telefon bozulduğunda ben ne yapacağım, hangi telefon alacağım diye düşünüyordum ve benim aklımda aslında iPhone 8 almak vardı. Çünkü 6 artık satılmıyordu. İşte 7 de pek şey değildi. 8 alayım diye düşünüyordum. Hem sistem güncellemesi de yapmıyorum ben telefonlarda. iOS geçmişte kaldı bu. O yüzden 8 aldığımda onu güncelleyebilirim. Bazı indiremediğim programları da kullanabilirim. Ama yine de iPhone 8 istemiyordum. O yüzden bu çıkar çıkmaz atladım. Ben uzun zamandır bekliyordum bunun çıkmasını. 11, X. Onları almak istemiyorum. Çok büyük telefonlar ve fazla. Benim için fazla. Benim işimi görsün yeter. Ben zaten bilgisayar kullandığım için ve ayrıca bir kameram olduğu için çok fazla şey aramıyorum telefonda. Yani evet telefonda her şeyi yapabilmek çok güzel bir şey ama bilgisayarı tercih ederim mesela. Kameramı tercih ederim mesela. O yüzden mükemmel bir şeye gerek yok. Hızlı olsun, kaliteli olsun, işimi görsün. Ki ben kılıfsız telefon kullanmam. Bunun kılıfı OtterBox kılıfı çok sağlam. O yüzden ben asla bunu kılıfsız kullanmıyorum. O yüzden aslında arkasını da hiçbir zaman fark etmemiştim. O yüzden buna kılıf ve ekran koruyucusu alana kadar pek rahat edemeyeceğim. Ama zaten evdeyim. Ve daha sağlam bir telefon olması gerekiyor. O yüzden bir şey olmaz umarım. Ben bu telefonu ve bundan önce kullandığım 5S telefonunu o kadar çok attım fırlattım ki duvara bile attığım oldu benim ve kırılmadı. iPhone 5S nasıl kırıldı? Cebimden merdivenlere düştü ve tam olarak şu şekilde düştüğü için bütün camı kırılmıştı. Ben de bu bahaneyle ekranı değiştirmek yerine yeni telefon almıştım. Duvara atıp kırılmayıp yere düşüp kırılması çok ilginç bir şeydi. Ama yeni telefonlar ne kadar sağlam onu da bilmiyorum. Açalım mı artık? Ben hemen bir bunu kurayım. Sim kartını da takmak lazım. iPhone'un şöyle bir güzelliği var. Önceki telefonu bilgisayara backup yapıyorsun. Ondan sonra buna takıp direkt telefonun hepsini olduğu gibi buraya geçiriyor. Notlara kadar, hatırlatmalara kadar, mesajlara kadar her şeyi direkt aktarıyor. Telefonu güncellemediğim gibi bilgisayarı da güncellemiyorum. Bilgileri geçirmek için iTunes'u güncellemem gerekiyordu. Onu güncellemek için bilgisayarı güncellemem gerekiyordu. Bir saat sonunda bunu başardım. Ayrıca bir şey fark ettim. Olmadı. Böyle kaldırınca kendi kendine ekran açılıyor. Bu da gelmiş. Assistive Touch. Ben hep bundan kullanıyorum. Serap kısmı bile o kadar çok değişmiş ki. Uygulamalarım iniyor şu an. Öncelikle şu telefonun sesini kısalım. Ben telefonumu asla sessiz de kullanmam. Hep titreşimdedir.
içten titriyor böyle. Değişik bir şey. Tabii son iPhone'larda zaten bu var. Bu da benim için yeni bir şey. İyi, güzel. Tam ekran olmadığı için iPhone gibi değil. iPhone'da şu yukarıda iki taraftan kaydırdığında farklı oluyordu. Yani şu alttan çıkan şey ya bu taraftan ya bu taraftan çıkıyordu. Bu da işte diğer taraftan çıkıyordu. Bu video şey olayı güzel. Ama böyle yapınca direkt zaten videoya geçiyor. Bu son dakika karar verenler için. Bunlar zaten aynı. Telefonun ne kadar yavaş olduğu anlaşılıyor. Sonra portrait. Neyse onu denemeye gerek yok. Onu panorama. Ama kare yok mu? Buradan. Burada ayarlanabiliyor. Ben bu şekilde fotoğraf çekilmek için sürekli Instagram ya da Snapchat'e girip oradan çekip kaydediyordum. Sırf böyle ince uzun olsun diye. Yes. Okay. Güzel. Ne oluyor? Portrait Natural Light. Bunlar var. Güzel. Tamam. Başka neyi deneyebiliriz? Yani uzun basma gibi bir şey yok. Var. Yani uzun basma derken uzun basma değil, güçlü basma aslında. Bunu hep merak etmişim. Ve ekrana daha çok şey sığıyor. Daha çok uygulama sığıyor. Yani 2 sıra mı var şu an orada? Aynen, ek bir sıra daha var. Başka neye bakabilirim ki? Genel olarak tabii ufak tefek farklar var da büyük farklardan o kadar sanırım. Ben bu telefonu biraz daha kurcalayayım. Ben bu videoyu paylaşana kadar fark ettiğim başka şeyler olursa videonun sonuna eklerim. Şimdi bu iki telefonla da fotoğraf ve video çekip arasındaki farkı görmek istiyorum. Bugünkü videoda bu kadar. Merak ettiğiniz ya da eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.